Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bir ne okudum videosuyla karşınızdayız. Şey gibi oldu. Bugün ne yiyeceğiz? Bu aylarda neler okuduk? 2026'ya girmeden önce son bir ne okudum videosu çekmiştik. Ocak, Şubat, Mart ayında neler okudum? Yani 2026'nın ilk çeyreğinde okuduğum kitaplar geliyor arkadaşlar. Hazır olun. Hazır olun. Öncelikle Bernard Lewis'ten İslam'ın Krizi, Bitmeyen Savaş. Bernard Lewis'i zaten biliyorsunuzdur. Herhalde Orta Doğu uzmanı, İslam tarihi uzmanı, Halil Hoca'nın jenerasyonundandır. Halil Hoca'nın jenerasyonundandır. Rahmetli İlber Hoca da kendisinden övgüyle söz ettiğine birkaç kez tanık oldum. Yani dünyada tanınan bir tarihçi. Birilerinin aksine klasik oryantalistler gibi bu tarafta ne varsa kötüdür diyen bir adamdan ziyade gerçekten mevzuları anlamaya çalışan bir mütefekkir kimliğini gördüm ben. Her okuduğum kitapta da görüyorum. Bazı yerlerine derkenar tuttum, not düştüm, altını çizdim. İncelemesi gelirken de söylerim. Bazı yerleri de anlamadığını düşünüyorum. O anlamamasının ama diğer oryantalistler gibi art niyetten değil de kültürü içeriden tanımanın başka bir şey olduğunu, bu tarz insanları, iyi niyetli anlamaya çalışan insanları okuduğunuzda şunu anlıyorsunuz. Kötü art niyetli oryantalistlerde onu anlayamazsınız. Çünkü ne söylerse söylesin art niyetli olduğunu biliyorsunuz. Ama olayı anlamaya çalışan bir mütefekkirden, batılıdan okuduğunuzda, iyi niyetli birinden okuduğunuzda içeriden bir kültürü yaşamayla dışarıdan gözlemin farkını görüyorsunuz. Yani anlamadığı yerlerde konuda böyle birazcık yorum yaparken aslında o öyle değil diye size içinizden bir ses söyletiyor. Onun sebebinin de içeriden o kültürü bilmemesi olduğunu anlıyorsunuz. Bence gayet güzel bir kitaptı. İslam'ın krizi, işte yani Orta Doğu, bura coğrafyada, İslam'ın serencamında bizim o kriz dediğimiz şeylerde ya da gelişim, batıya ayak uyduramama, ne derseniz deyin, onların sebep sonuç ilişkisi içinde kendince anlatıyor. İşte bu da Nuri Pakdil. Nuri Pakdil'i sunuşum da bu şekilde. Kusura bakmayın. Külliyatı bitmek üzere. Son 2 tane kitabı kalmıştı. Herhalde birkaç kitabı kaldı herhalde. Yani oyun desen oyun değil, şiir desen şiir değil, mana yok, kelime yok. Ben anlamıyorum. Bu insanı zaten niye bu kadar beğeniyorlar onu da anlamıyorum ama Nuri Pakdil'den, Umut Ketebe yayınlarından, Nuri Pakdil'den belge, Edebiyat yayınlarından, Edebiyat Vakfı yayınlarından da herhalde. Edebiyat Dergisi kitaplığından. Sonra yine kanalda hem alışveriş videolarında gördünüz hem de galiba incelemesi de olan bir hocamız Oğuz İnel, Felsefi Militanın Bir Günü, Akademim yayınları. Bu yayınları da çok beğeniyorum. Hani özellikle ilgimi çeken başlıklı kitap görünce yazarına bakmadan alıyorum. Oğuz İnel'i de çok beğeniyorum. Yani diyalog şeklinde felsefeyi insanlara tanıtıyor. Kitapları çok dağınık yayın evlerinde arkadaşlar. Bakarsanız görürsünüz. Yani Metis'ten çıkan var, Akademim'den çıkan var. Eski, şu anda çok gündemde olmayan birkaç yayın evi vardı galiba. Ben bütün kitaplarını okudum. Hatta son 1-2 kitabı da çıktı. Onları da inşallah en yakın zamanda alacağım. Kanalda incelemesi de var. Bakabilirsiniz. Felsefe gibi ağır bir konuyu, kendisi bu arada arkadaşlar çekirdekten filozof değil. Galiba bir fizikçi miydi, biyolog muydu? Öyle bir kimyager miydi? Hani kimyagerdi. Çok da bir insan aslında. Olaya yaklaşımı, nasıl diyeyim? O tabiat bilimlerinin, kimyanın, biyolojinin metodolojisini daha böyle deney, gözleme, kontrol edilebilir netlikteki, kesinlikteki demiyorum, netlikteki metodolojiyi felsefede diyalog üzerinden vermeye çalışıyor. Hani özellikle ağır, karmaşık konuları çok fazla laf ebeliği yapmadan somut örneklerle diyaloglara yedirip karmaşık konuları çok güzel insanlara anlatıyor. Popüler felsefe diye bir şey olsaydı, hani hep söylediğim o popüler tarihçi var ya, popüler filozof dediğim biri olsaydı Oğuz Hoca olurdu herhalde. Muhakkak bu kitabın da incelemesini yapmak isterim. Göstergeler İmparatorluğu, Roland Barthes, Tahsin Yücel çevirisi. Tahsin Yücel bu kitabı çevirirken çok sıkıntı çekti herhalde. Çünkü okurken çok zor anladım. İçinde bol bol resimler var. Kitap Japonya üzerine arkadaşlar. Japonya'daki imgeler, imajlar üzerine. Burada yazıdan tutun yemeğe kadar, herhangi bir şeye kadar, şehir yapısına kadar her şeyi anlatıyor. Yani çok garipti ama felsefe temelinde anlatıyor. Okurken çok zorlandım. Anladığımı da çok düşünmüyorum. Ama bu kitabı incelemesini yapıp böyle ben anlayamadım, okuyacağım siz de anlayamayın falan diye gıcıklık olsun diye sunumunu yapmak istiyorum. Özellikle anlamadığım yerleri size sormayı planlıyorum. 2 tane
Kanalda bu kitapların incelemesi geldi zaten. Bakmanızı da tavsiye ederim bu iki kitabın. Okay Tiryakioğlu'nun Metehan ve Hazreti Ali romanları. İkisi de çok güzeldi. Uzun uzun anlatmayacağım. Dediğim gibi kanalda ikisinin ayrı ayrı videosu var zaten. Neler anlatıyor, bana neler hissettirdi, Okay abinin üslubu nasıldı falan hepsine bakabilirsiniz. Ankara Okulları Yayınlarından Fazlur Rahman. Kanalda galiba bir ya da iki videosu var diye hatırlıyorum. Özellikle tarihselcilik dediğimiz İslam'ı anlama çabasında tarihselcilik yaklaşımı nedir ne değildir konusunda Fazlur Rahman, Mustafa Öztürk hocanın kitapları var kanalda. Bakmanızı tavsiye ederim. Pakistanlı bir mütefekkir, toprağı bol olsun, Allah rahmet eylesin. Yine rahmetli İlber hocanın Fazlur Rahman'dan bir dönem seminer dersleri aldığını söylediğini hatırlıyorum. Ve Fazlur Rahman'dan yine o da işte bahsetmişti falan. İslam ve çağdaşlık, fikri bir geleneğin değişimi. Kitabı okudum. Tarihselciliğin özellikle nasıl bir metodoloji geliştirmeye çalıştığını, İslam'ı nasıl yorumlamamız gerektiği ile ilgili fikirler veriyor. En azından insanlara bir pencere açması açısından okunabilir, faydalı bir eser olacağına inanıyorum. Yine kanalda bunun incelemesi geldi. Tabibin Ahlakı, Ebu Bekir Errazi Endülüs Yayınlarından. Bakmanızı tavsiye ederim. Eskiden tababet ilmi nasıl bir ilimdi ve hasta doktor ilişkisi nasıldı onu anlatıyor. Dediğim gibi kitabın incelemesi videoda var. Özellikle doktorların hastayla olan temasındaki psikolojiyi yönetme durumu bizim bugün bu kapitalist sistemdeki herkese aynı ilaç, herkese standart tedavi konusundan çok başka bir yerde bir tedavi. Yani hastalığa ya da herkese toplu bir tedavi yerine kişiye özel tedavi ve hasta takibi. Çok güzel öğreneceğimiz şeyler olduğunu düşünüyorum. Kanalda bunun incelemesi gelmedi herhalde. Gelmedi ama var. Malinowski, Bronislaw Malinowski 3 ya da 4 kitabın incelemesi var. Bakmanızı tavsiye ederiz. Bunun da en kısa zamanda incelemesi gelir diye düşünüyorum. Dünden bugüne evlilik. Yani antropolojik olarak evlilik dediğimiz kurum nereden nereye geldi? Buradaki Robert Briffault'la Malinowski demesinin sebebi bu bir tartışma arkadaşlar. Bu Robert dediğimiz kişi feminist. Robert deyince galiba kadındı bu. Robert deyince erkek değildi, bir kadındı. Kadındı. Ben bu kitabı okuya bayağı oldu ama Robert kadındı galiba. O antropolojiyi, ataerkil sistemi falan biraz daha evlilik kurumunu feminist teori içinden anlatmaya çalışıyordu. Malinowski ona karşı itirazlarını ediyordu. Bu bir tartışma. Münazaranın kitap olmuş hali. Ben okurken çok hoşuma gitmişti. Dediğim gibi der kenarlarını aldım, notlarını aldım. İncelemesi gelecek. Mustafa Kutlu'dan Ezanı Beklerken hikaye. Mustafa Kutlu'nun bütün kitaplarını bitirmiş bir insan olarak söylüyorum. Özellikle bu kitabını biraz zayıf buldum. Birazcık zayıf buldum. Normalde Mustafa Kutlu sebep sonuç, hani giriş gelişme sonuç meselesinde öyküde çok dikkat eder. Hani başladığında tanıttığı karakterleri sona geldiğinde muhakkak bir yere bağlar ve bitirir. Böyle çok paket bir şeyi vardır. O yüzden okurken zihniniz rahatlar, başka dünyalara girebilirsiniz. Çünkü hani tabii o da bir tekniktir. O ucunu yazara bıraktım, okura bıraktım, okur düşünsün falan ama Mustafa Kutlu'nun üslubu öyle değildi. Bu kitapta birçok karakter var. Son biraz böyle tam bağlanmamış gibi geldi. Sadece bir iki karakterin durumunu biliyoruz. Anlattığı karakterlerin çoğunu yerde açık bırakmış. Hani zayıf buldum demeyeyim ama Mustafa Kutlu üslubunun biraz dışında buldum. Ama gene de okursanız bence beğenebilirsiniz. Baychul Han. Nasıl telaffuz edilmiyor ama Bingchul Han gibi bir şeydi galiba telaffuzu. Olmayanlar. Gündelik hayatın alt üst oluşu Ketebe Yayınları teori serisinden. Zaten bu teori serisi çok güzel. Yani ne bulursanız almanızı tavsiye ederim. Baychul Han zaten isim olarak hangi yayın evinden çıksa alırım. Bunun da incelemesi kanalda var. Çok uzun anlatmayayım ama olmayanlar derken günümüzde dediğimiz nedir? Ve bugün olmayanlar nelerdir gibi böyle saçma bir cümleyle bitireyim ki merak edin, gidin bu kitabın incelemesini, videosunu bakın kanalda. Kanuni Sultan Süleyman'ın vezirlerinden Lütfi Paşa'nın Asafname isimli siyasetnamesi, devlet dediğin nasıl olur, sadrazam dediğin nasıl iş görür, karakterinden tutun da sistemine kadar anlattığı güzel bir eser. Hem aslı var, hem günümüz Türkçesi var, hem bugüne çevrilmiş hali var. Kanalda da incelemesi var zaten bu kitabın. Merak edenler bulabilir. Sonracığıma Ivan İlyiç.
Faydalı işsizlik hakkı ve bu hakkın profesyonel düşmanları. Ivan İlyiç çok enteresan bir adamdı. Birkaç tane kitabını da ben okumuştum. Kanalda da hatta incelemesi var. Birinin. Özellikle trafik üzerine olanı, enerjiyle ilgili olan bir kitabı var. Bu da var mıydı? Biz bunu kanalda yükledik mi, faydalı işsizlik hakkını? Herhalde bunu daha sunmadık. Ya da ben anlattım, daha yüklemedik mi falan, neyse bu da gelir. Ama Ivan İlyiç faydalı işsizlik nedir ve bunu niye düşün, yani işsiz olma, hani genelde günümüzde çalışmak, üretmek, kapitalist sistemdeki o rekabet övülürken asıl olanın çalışmamak olduğunu çok enteresan bir üslupla bir yerden anlatıyor. Yani videosunu izlemenizi, takip etmenizi tavsiye ederim. Bunun şimdi bir mantığı var ya aşkım. Nedir sevgilim? Hani ev genci kavramı da bu yüzden biraz çıkıyor ya. Şimdi asgari ücretle gireceksin bir işe. Günlük zaten yol masrafın belli. Yemek içmem belli. O manada. Yok. Çok da uzak değiliz. Biliyorum konusu o değil ama. Yok. O biz mecburen onu seçtik. Maruz kalıyoruz. İşte hani iş şuna geliyor ya çalışmam daha iyi. Evet, o öyle oluyor ya. Gerçekten. Çok garip bir yerde. Hatta ya. Ferhan Şensoy'un da vardı böyle bir tane. Oyunu var değil mi? Şuraya gideceğim, böyle olacak, buraya gideceğim. Yapacağım. Hatta bunu şeyde işlemişlerdi. Güldür Güldür Show'da. Ya otur evinde ya. Var ya, tabii. balkon abi. Balkon abi. Herkesin işini bozuyor. Tabii. Herkes istiyor ki evinde otursun. Haliyle yani çok da faydasız olmayabilir, evet. Yani evet, o enteresan. Ya dediğim Bu da gibi. bizcesi. Ya kuramsal olarak Ivan İlyiç'i okuduğunda o enerji meselesinde de öyle. Mesela trafiği anlattığında da öyle. Kuramın içindeyken, okurken kitabı, adamın kurduğu sebep sonuç ilişkisi ve bağlam çok ikna ediyor. Ama işte sen böyle uydum akıllı, her denileni mantıklı bulduğunun peşinden çabuk ikna olmamak için birkaç soru sorup da bunun uygulanabilirliğini düşününce çok büyük de açmazları olduğunu anlıyorsun. Yine kanalımızda çok aşina olduğunuz bir isim. Bunu nasıl buraya sığdıracağım hepsini bir de? Sığdıramazsın, yapma öyle şeyler. Şöyle yapayım en azından. Yapmayayım ya da neyse. Yapma, Tamam. yapma. Kötü İkişer duruyor. ikişer Kötü anlatayım. duruyor. Tamam. Ejder Okumuş Hoca'nın külliyatını da bitirmek üzereyiz arkadaşlar. Farabi'de Toplum. Ejder Okumuş. Eski yeni yayınları. Farabi'nin özellikle birinci el kaynaklardan Farabi'yi böyle bayağı detay incelemiş. Farabi'de aile, Farabi'de psikoloji, Farabi'de ekonomi falan. Hani fena değildi üslubu, Türkçesi. Bakılabilir. Farabi üzerine merak ettiğinizde. Osmanlı'da Dini Meşruiyet, Marif Mektepleri yayınlarında. Osmanlı'da din dediğimiz, yani İslam'ın çeşitli veçeleri nasıl bir meşruiyet zemini oluşturuyordu? Hükümet bunu nasıl kullanıyordu? Toplumda bunun karşılığı neydi? Yani incelemesini falan isterseniz de gelebilir. Yine orada koydum şöyle. Yine iki kitabı Ejder Okumuş'un Marif Mekteplerinden Güven Toplumu ve Dinin Gölgesinde. Bu da aynı şekilde dinin meşruluğu üzerine çok şey. Ya açıkçası Ejder Hoca'nın şöyle bir durumu var. Bu kadar kitap yazmış ama 3 kitabı okuyunca zaten bütün kitapları tekrar ediyor gibi. Aynı referanslar, bazı yerlerde görüyorsun hatta aynı cümleler. Hani her sene bir şeyler üretmeye zorlamış kendini ve kitapların her biri aslında, yani bütün şu kitapları toplayıp 2 kitap çıkarsan olabilirmiş gibi geliyor. Hani birkaçı hariç. Yani mesela şu Farabi'de Toplum ayrı bir monografi. Tamam, Farabi üzerine, o ayrı. Ama şu Osmanlı'da Dini Meşruiyet, Dinin Gölgesinde Güven Toplumu ya da ne bileyim işte şu var, Toplumsal Değişme ve Din. Yani şunların üçünü mesela toplasa birçok yerine atıp şey yapıp tekrar tek bir kitapta olabilirmiş. Ama ayrı ayrı okursanız da en azından üslubu fena değil. Hani Türkçesi güzel. Kaynak kullanımı iyi. O açıdan beğeniyorum. Hani Ejder Hoca'yı birebir de tanımış bir insan olarak çok fazla dünya görüşü falan bana hitap eden bir insan değil ama en azından şey kısmı iyi. Özellikle bu yazdığı kitaplarda kaynakları kullanımı güzel. Hani gerçekten dipnotları falan insanı yönlendiriyor. Yine aynı şekilde 2 kitabını şöyle birden sunalım. Biri Ark Yayınlarından Gösterişçi Dindarlık, Ejder Okumuş. Biri de Osmanlı'nın gözüyle İbni Haldun İz Yayıncılık. Mesela şu Gösterişçi Dindarlığı da yine deminki kitapların içine atıp 4 tane kitaptan bir kitap çıkabilirdi diyebilirim. Ama bunda da yine aynı şekilde söylüyorum. Türkçesi güzel. Cümlele kuruluşu güzel, referans vermesi güzel, kaynakçayı kullanması güzel, literatür taraması çok iyi. O açıdan önemli. Şu kitabını açıkçası beğendim. Diğerlerini bu kadar sürekli tekrar okuduktan sonra belki bu çok ilgimi çekti. Osmanlı'nın gözüyle İbni Haldun. Gerçekten Osmanlı'nın ilk döneminden son dönemine kadar İbni Haldun'u ne kadar referans veren, kullanan insan varsa, çevirenden tut da fikirlerine kadar
Güzel bir çalışma olmuş. Tek tek isimlerini vermiş. Hani İbni Haldun üzerine ya da Farabi üzerine çalışıyorsanız deminki iki kitabı bakmanızı tavsiye ederim. Şurada isimler geçiyor hızlı hızlı. Belki görmüşsünüzdür. Yani Kınalızade, Katip Çelebi, yani tek tek kim ne kadar kullanmış, ne kadar etkilenmiş ve bunların düşüncelerinde ne gibi yönleri olmuş. Yani gerçekten güzel bir monografi. Kur'an'da toplumsal çöküş, Ejder okumuş. Kur'an ilimleri serisinden, insan yayınlarından çıkmış. Bu da fena değildi. Kur'an'da özellikle bir toplumun o helak ayetleri var ya, helak olma hikayeler, kıssalar falan. Oradan hoca sebep sonuç ilişkisi içinde diğer ayetlerle de bağlayarak, hani şunlar daha çok sosyoloji kitabı iken bu birazcık daha kelam diyebilir miyim? Kelam diyemem çünkü varoluşsal bir şey anlatmıyor ama aslında kelamın bir alt başlığı olarak Allah'ın sistematiğini, insanları, toplumu çöküşe götüren sebepleri kelam ilmi içinde anlatıyor diyebilirim. Hani Allah hangi toplumları yükseltir ve hangi toplumları alçaltırı Allah'ın kelami bakış açımızda hangi sebeplerle yaptığını Kur'an ayetleri içinden anlatıyor. Kıssaları kullanıyor, başka ayetlerle o kıssaları anlatıyor falan. Hoşuma gitti aslında. Bu da yine dediğim gibi bu kadar kitabın içinde sevdiğim birkaç kitaptan biri oldu. Sevdiğim dediğim, yeni şeyler öğrendiğim. Güzeldi. Sosyal faktörleri, psikolojik faktörleri anlatıyor. Tek tek ehli kitabı anlatıyor falan. Faydalı olabilecek bir eser. Buraya şöyle küçücük koydum. Aha, yansıyor. Şöyle koyayım. Kutsal, Müstehcen ve Yaşayan Ölüler. Slovaj Zizek'in Enkor yayınlarından çıkan Tin Kemiktir'in 11. serisi. Şöyle el kadar bir kitap. Çok pratik, okuması kolay. Ben birçok yerin altını çizdim. Bunun da anlatımı gelecektir. Aman dikkat et aşkım, yine yüzümüz yansın. Yok canım, siyah da görünmez herhalde. Şöyle yansın. Burada özellikle şey çok iyiydi ya. Hani şeyi çok güzel anlatmıştı. Yaşayan ölüleri falan, neyse ya, çok karmaşık bir konu, anlatacağım. İnceleme. Bunu da şey yaparsın aşkım. Anlamayıp zorla böyle. Anlamayıp zorla insanlar içine geçmek. sinire, ama çok güzel bir paylaşım oluyor. Mesela ben böyle anlamadığım kitapları aslında, özellikle bazı alıntıları, kitabı okuyorum ya, mesela ben bunları okuyacağım ve sunacağımı bilerek okuyorum ya. Hani bazı yerleri burası çok güzel bir cümleymiş, çok güzel bir alıntı olur diye çiziyorum. Bazı yerleri anlamadım diye çiziyorum. Köşelerine not düşüyorum. Oralara not düşüp soracağım. Anlayanlar bana anlatsın falan diye. Hepinizin okuduğunu düşündüğüm 100 temel eserin başlıcalarından Ordinarius Profesör Ali Fuat Başgil'in Gençlerle Baş Başa kitabı. Hani ben bunu çocukken okumuştum. Dedim sonra bir daha okuyayım ama çok hoşuma gitti. Muhakkak bunu, özellikle günümüz toplumunda bu gençler meselesi de çok ön plana çıkıyor ya artık. Ne olacak bizim bu çocuklarımızın hali falan diye. Bence yerinde bir kitap olacak ve ben bunu sunmak istiyorum. Sunmak istiyorum. Bunun kanalda incelemesi vardı galiba. İncelemesi. Paola Coelho, Akan Nehir gibi, deneme roman gibi bir şey arkadaşlar. Kanalda incelemesi var. O yüzden anlatmıyorum. Oraya bakabilirsiniz. Yine Halil Cibran, Paulo Coelho'nun Halil Cibran'ın Ermiş'in mektupları dedi. Yani Halil Cibran'ın hanımına yazdığı mektupları kendi üslubuyla tekrardan yayınlıyor. Bunun incelemesi yok ama gelir. Bu da güzel bir kitaptı. Çok sevdiğim bir diğer insan Niektea Kopa'nın çocuklar için yazdığı ama benim de çok okuduğum, severek okuduğum, hanımımın da sen çocuk musun, niye böyle şeyler okuyorsun, kötü adam falan diye beni Ay, açar gösteririm. Yok. Yazdığımı açar gösteririm. Tamam yok ya. Ben bütün bu kitapları imzalıyorum arkadaşlar. Eşim okuduğu kitapları getirir, çantasından çıkarır, masanın üstüne bırakır salonda. Ben de onları böyle sabaha kadar imzalamış olurum. O da sabah işe gitmeden okur, mutlu olur. Evet. O yüzden hani böyle diyorlar ya, küçük notlar bırakın. Biz notları komple kitaplara işliyoruz arkadaşlar. Her birinin ilk girişinde. O yüzden şöyle belgelerle konuşurum ya. Şöyle. Dikkat et. Aha, ne yazmış? Benim çocuk kalpli minik kocişim. Bu masum yanını ayrı bir seviyorum. Seni her şeyden koruyup kollamak istiyorum. Sen benim canımsın yazmış. Bilmiyorum. Yani böyle Böyle heyecanlanıyor. Böyle bir geliyor. Ama çok güzel kitaptı. Bu kitabı da çok beğendim arkadaşlar. Özellikle hani basit, böyle yarım saatte, bir saatte bitirebileceğiniz bir eser. Çünkü içinde böyle resimler de var, şeyler de var ama şey açısından çok iyiydi. Gerçekten toplumumuzdaki hep böyle başka sorunlardan bahsediyoruz ama bir cümle söyleyeyim, gerisi incelemeye kalsın. Ne olacak bu yaşlıların hali?
Gerçekten toplumumuzdaki yaşlı sorununa bu kadar ince bir edebi üslupla cevap veren herhalde Yekta Kopan olurdu zaten. Bu kitabı kanalımızın takipçilerinden birinin kitabı bu. Evet. Değil mi aşkım? Kanalımızı gerçi takip ediyor mu bilmiyorum. Bize e-posta yoluyla ulaştı. Belki de takipte etmiyordur. Sadece gördü belki de. Kendisi bunu bize hediye etmeyi tavsiye etmişti, istemişti ama biz dedik ki olmaz. Değil mi? Hediye kabul etmiyoruz kanal olarak, öyle bir şeyimiz yok. Ama merak da ettik. Gittik aldık. Karanfil Kurusu Rüyalar. Ömer Yamak'ın genç bir şair olduğunu düşünüyorum. Şiirleri. Güzel de şiirlerdi ya. Benim duyguma dokunmuştu. Ömer kardeşim, eğer takip ediyorsan biz beğendik. Hani güzel şiirlerdi. Herkes de alsın, okusun. Sen de yeni kitapların çıktıkça bize haber et. Biz muhakkak temin edip okumak isteriz. Şiirlerini çok beğendim. Çok duygu yüklüydü yani. Hani beni bir yerlere götürdü. Şöyle söyleyeyim, yani o yaşadığın duyguların, hani bu şiirler hangi duygudan, hangi dönemden çıkmış, o kadar içten anladım ki. Hani o yüzden dedim belki de tam ya akranız ya sen benden bir yaş kaç küçüksün falan, onu da hemen anladım yani. Richard Sennett'ten Yabancı, Sürgün Üzerine 2 deneme. Ya bu kitabı daha yeni okudum. Çok beğendim. Okuyun arkadaşlar. Richard Sennett kanalda var mıydı bir tane? Richard Sennett. Derin Okuma Kulübü'nde. Derin Okuma Kulübü'nde var, doğru. Derin Okuma Kulübü üyelerine özel kanalda Richard Sennett var. Büyük ihtimal bu da oraya 4 video halinde Yeni Kapitalizm Ruhu muydu? Neydi? Kültürü. O kitabı incelemiştik. Bu da büyük ihtimal gelir. Kaç video halinde gelir bilmiyorum ama bunu da muhakkak böyle makul dakikalar içinde kalarak anlatacağım. Çok güzeldi. Birincisi, yabancı dediğin şey nedir'i Orta Çağ'daki Yahudi toplumu üzerinden Avrupa'daki çok güzel anlattı. Birinci deneme o. İkinci deneme biraz daha günümüzdeki yabancı üzerineydi. Çok çok beğendim. Haliyle çok fazla yerin altını çizdim, alıntı yaptım ama Derin Okuma Kulübü'nde de zaten onu yapmayı planlıyordum. Daha uzun alıntılar, daha şeyler yapmayı düşünüyordum. Hani sanat yönü de ağır basan bir kitaptı. Ben çok beğendim. Aynı şekilde iyilik üzerine Adam Flitz, Barbara Tyler ayrıntı yayınlarının bu lacivert kitap serisini de çok beğeniyorum. Zygmunt Bauman diyorum, özür dilerim. Jean Baudrillard'ın da birçok kitabını buradan okumuştum. Bunu da Derin Okuma Kulübü'nün yeni üyesi olarak Adam Phillips. Şu an için orada Zygmunt Bauman, Richard Sennett ve Pierre Baudry var. Oraya en yakın zamanda Adam Phillips'i de eklemeyi planlıyorum. Derin Okuma Kulübü üyeleri takip eder inşallah. Şöyle birden alışveriş videosunu hatırlarsınız belki. Bahçıvan ve Ölüm'le tanışmıştık ve demiştik ki bize dedik yani külliyat merakı var. Hazır dedik, daha bu kadar kitabı Türkçe'ye çevrilmemişken almıştık. Kim? Georgi Gospodinov. Bulgar bir yazar. Bahçıvan ve Ölüm en popüler kitabı. Çok güzeldi. Yoğun haritalar, seçme şiirler. Bunun da incelemesi var mıydı kanalda? Vardı. İki de var. Tabii. Bunun altında hatta bayağı okuyanlar da yorum yaptılar. Evet. Bahçıvan ve Ölüm'ü de incelemesi kanalda var. Bakmanızı tavsiye ederim. İncelemesi var. Georgi Gospodinov'da de şiirler okumuştum. Evet. Burada sen de hatta küçük küçük yazmış. Evet, bunda güzel bir inceleme var arkadaşlar kanalda, videosunu bakmanızı tavsiye ederim. Şiirlerden örnekler. Bunu daha yeni bitirdim. Bunu da en kısa zamanda yeni bir kitap gelir. Çıktı, onu da alırız. Evet, Georgi Gospodinov'un yeni kitabı çıktı. Öyküler. Çok mutlu olduk. Sağ olsun. Gene bu çevirmen hocamıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Kimdi? Hasine Şen Karadeniz hocamıza teşekkür etmek istiyorum. Yeni kitabını çevirdi. Onu da okuyacağız temin edip. Çok sevdiğim bir yazar ya. Gerçekten hani hanımımın dediği gibi bazı yazarlar ölsün diye beklemiyorum. Öyle bir şey yok. Eğer böyle 3-4 kitap yazdıysa, hani külliyatı böyle 50'yi bulmadıysa hemen hepsini alıp okuyup yeni çıkanlarıma ekliyorum yani. Yeni çıkanı takip edebileceğim bir yerdeyse. Neyi nazire yaptığını anlamazlar ki bunu bugün yayınlarsam. Evet, anlamazsınız. Çünkü bu espriyi anlamak için şeyi izleyin. Bir önceki Mart alışveriş videosunu izleyin arkadaşlar. O zaman önce alışverişi yayınlayacağım. Evet, onu yayınlanacak. Tamam. Sonra buraya gelsinler, bu espriyi de öyle anlasın. Şöyle de, çünkü bu bir cumartesi sabahı arkadaşlar. Sabahın körü. Ben bugün 10 tane video çekeceğim arkadaşlar. Oturduk peş peşe. Ben bugün şu an hanımın bana destek olsun diye alışverişi çektik. Evet. Ne okuduğumu ama çekeceğiz. Başım çok ağrıdı. Aynı anda hem birden camdan güneş vuruyor. Hem bu ring light yanıyor. Hem tepede bir ışık yanıyor. Benim gözlerim gitti. Başım ağrıdı. Ama ben devam edeceğim. Kitap incelemesi çekeceğim. Neden? Çünkü şu anda bir makale yazıyorum. Onu bitirmem lazım. En az 10 tane video çekip üyeleri özel kısmına stoklayıp önce onlar zaten hepsine ulaşacak ama sonra ben uğraşacağım falan.
Kemal Gözler Kısa Anayasa Hukuku Öğrenci Dostu serisi Ekin Yayınları. Muhakkak okuyun arkadaşlar. İnsanlar niye hukukla ilgili metinleri okumayı sevmiyor bilmiyorum. Ben bayılıyorum. Özellikle Kemal Gözler yazınca böyle keyfini alıp böyle 500 sayfa devlet teorisi okuyabilirim. Yani Kemal Gözler Hoca'yı da çok seviyorum. Hem akademik çalışmalarda çok kullanıyorum hem de bu tarz öğrenci dostu serilerde kullanıyorum. Açamıyoruz çünkü yapamayız. Kemal Hoca hemen bize dava açar. Öyle bir insan kendisi. Şey konusunda intihal konusunda çok hassas bir insan. O yüzden şey yapmıyoruz ama Kısa Anayasa Hukukuna muhakkak bakmanıza hatta bu seride Kemal Gözler çıkan bütün kitapları daha önceki inceleme videolarında da görmüşsünüzdür belki. Kısa Anayasa Hukuku, Kısa İdare Hukuku, Kısa Devlet Teorisi neyse okumanızı tavsiye ederim. Çok seviyorum kendisini. Allah uzun ömür versin. Ve peş peşe birazcık Ahmet Refik gelsin. Elim full. Neydi o? Filmlerde diyorlar ya benim elim full. Hepsi rest. Hayatı boyunca kumar oynamamış bir insanın terminolojiye hakimiyeti. Rest. Hayatım boyunca böyle şeyler yapmadım ama filmlerde görüyoruz. Böyle açıyor ya rest diyor böyle. Filmlerde mi görüyoruz? Filmlerde görüyoruz işte. Dramalarda da görüyoruz sanki. Evet dramalarda. Bu arada anlatsana onu sen bir anlat. Ben anlatmayayım, kendin anlat. Ya şöyle bir durum var arkadaşlar. Çok güzel yeni bir guilty pleasure'ı var artık arkadaşlar. Guilty pleasure ne ya? Anlatırım sonra. Tamam evet neymiş? Anlat. Asya dramaları izlemek. Çok seviyorum arkadaşlar. Çok seviyorum. Herkese tavsiye ederim. Bu 5000 kitap okumuş adamın arkasında drama izleyerek rahatlayan biri yatıyor. Ama çok güzel oluyor. Ama nasıl yani hani böyle sabah böyle kalkıp geceye kadar falan. Arkadaşlar özellikle çok yoğun zihni mesai yapan arkadaşlara söylüyorum. Yani Evet. beyaz yakalı olup iş yerinde çok fazla organizasyon takip eden insanları söylüyorum. Yani aynı anda elinde 5 evrak var, 5 konu var ama aynı zamanda birkaç yerle toplantıyı aynı anda organize etmen gerekiyor. Ne demek istediğimi anladınız siz. Şimdi bu tarz bir işi olan ve bunun yanında aynı şekilde hiç durmadan akademik bir faaliyet yürütmeye çalışan, işte makale yazmaya çalışan, bildiri hazırlamaya çalışan bir insansanız eğer zihin yoruluyor ya. O Asya dramaları, özellikle TikTok'a yazın Kore dramaları, kısa drama yazın, Asya dramaları. Ya o kadar saçma bir dünya ki, o kadar saçma bir dünya ki. Hani zihninizdeki o gerçeklikten size alıp saçma sapan bir dünyanın içine sizi koyuyor. Sizin kafanız böyle birden tertemiz oluyor. 2 tane üst üste dizi izleyin. Ya zaten adı da dizi, niye dizi anlamıyorum. 1,5 saatlik dizi mi olur? Dizi değil. Ama bazıları dizi işte, sezonu geliyor. Ha evet. Yani dizi değil, o onları film. normalde uygulamalara yapıyorlar. Oraya bölüm bölüm geliyor ya aşağı. Ama çok kötü arkadaşlar. Oyunculuklar Ya çok çok kötü. kötü. Şeyler çok kötü. Ama müthiş yani. Kas Çok çok severek kötü. izliyor. Yani Geçen acayip. orada vardı ya neydi? Kumarcılar Kralı. Bir de hep bir şeyin kralı bunlar. Evet hepsi kral. Yani diziler şey üzerine. CEO ve kral. Aşçılar Kralı. Sürekli birileri diz Şehrin çöküyor. kralı, Herkes birbirini askerler tokatlıyor. kralı. Yani mermiyi havada yakalayan mı dersin? Kumar böyle bilardo şeyi okumuştuk. Evet. Bilardo O da topuyla vardı. ıstakayla Cihan böyle. Karnı oluyor işte. Ölüyor. En sevdiğim onlar. En sevdiği tür. En sevdiğim onlar. Pişmanlık dramaları çok güzel arkadaşlar. Hayatının sonunda ölüyor mesela. Pişmanlıkla ölüyor ve son sahnede işte asıl seçmesi gereken. Zaten hep matematik şöyle işliyor. Bir esas kız var, bir esas oğlan var, bir de kötü kız, kötü oğlan var. Hani bu dörtlü arasında dönüyor mevzu. İşte esas kız mesela ömrünü yanlış çocukla geçirmiş. Tam o ölme sahnesinde esas iyi olan geliyor. Onun kollarında ölüyor ve hata yaptım. Tekrar yaşasaydım seni seçerdim gibi bir sahne. Flashback, o ölen kızcağız lise yıllarına gidiyor. Her şeyin başladığı yere. Allah'ım nasıl güzel. Yani bu geçmişe gitmeler ya da Çin tarihine gidiyor. Adam bu dünyada mühendis, bir bakıyor bilmem ne hanedanlığı Onları da çok yılında. seviyorum sen Çok ya. güzel oluyor. Çok iyi ya. Gidiyor böyle sistem var. Sistem şey diyor işte. Şu kadar eşin oldu. Şimdi bu kadar Evet. falan böyle. Adam eş al. ve çocuk oldukça. Eş ve çocuk oldukça güçleri açılıyor falan. 5 tane karısı var. Kadınların hiçbiri Bir de şey var. kıskan. Kocacığım. Evet, dublajlar da çok Dublajlar güzel. çok Çok ya. güzel ya. Ben Bence de çok isterdim öyle bir şey seslendirmek. çok güzel. Ay olay nereden nereye geldi ya? Ahmet Refik kaç yıl düşünse kendi kitaplarının üzerine böyle saçma TikTok dizileri konuşulur şu an. Burası öyle bir. Hani böyle full Çok da ciddiye almayın. Evet ya bazen onu da konuşalım hadi. Değil mi? Çok ciddiye Çok ciddiye alınmanın alıyorlar. sıkıntısı. Arkadaşlar son zamanlarda ciddiye alınma dediğimde hemen bir örnekle anlatayım. Ya çok ciddiye alıyorlar beni, bu kanalı. Bazı yorumlar geliyor.
Yani iyi niyetli olduğunu biliyorum ama o kadar ciddi alma. Yani ben şey değilim arkadaşlar. Bu hani bazı YouTube kanalları var. Her şeyi birazcık böyle felsefeden bahsedince her şeyi okumuş yutmuş gibi bir tavırları oluyor hani. Her şeye soruyorlar, her şeye de cevap veriyorlar falan. Ya şöyle falan gibi. Bir de böyle öyle bir tarzda cevap veriyorlar ki yaladım yuttum gibi. Yok arkadaşlar, ben öyle bir insan değilim. Ama ona rağmen bana hiç böyle adını sanını duymadığım isimler soruyorsunuz. Bunu okudun mu? Okumadın mı? Ben de diyorum ki okumadım. Kimisi diyor ki okursanız iyi olur diyor ama kimisi de şey diyor, nasıl okumazsın falan. Ya okumadım yani, bilmiyorum konuyu. Ben kendim yeni alışveriş yaptığım kitaplarda bile ya bunu aldım ama bilmiyorum, şu sebepten aldım falan diyorum. Yani hani çok ciddiye almayın, ya da her şeyi biliyormuş gibi bir havam varsa, öyle bir mesaj verdiysem özür dilerim. Öyle bir insan değilim. Hani genelde çok basit alanlarda çok basit insanlarla kitaplar okuyorum. Hani mümkün olduğunca da kanalın mottosu neydi zaten? Birlikte okuyalım, birlikte düşünelim. Hani öyle bir şeyi ben çözdüm hayatın sırrını da size veriyorum gibi bir şey değil. Birlikte okuyoruz, birlikte düşünüyoruz. Öyle çok ciddiye almayın. Söylediğim her şey işte sen şunu söyledin ama böyle yanlış söyledin. Evet, yanlış da söylemiş olabilirim. Hiç öyle mükemmel olarak her şeyi doğru söyledim diye bir iddiam yok. Kapının rengi niye solmuş? Sarı modda ya. Bu yeşil ama bu kırmızı. Çünkü zemin kırmızı. Ya yakın koyu renkte olduğu için. Burada da aynı. Açık renklere göre, hani rengine göre. Niye? Şu da yeşil, onunki de kırmızı. Bilmiyorum. Evet. Mantıklı bir açıklama yapmaya çalıştım. Hanımım örnek verdi. Bilmiyorum aşkım. Neyse. Öyle işte arkadaşlar. Çok ciddiye almayın yani. Artık Ahmet Refik'i anlatalım. Ahmet Refik'in bu ara çok fazla peş peşe okudum arkadaşlar. Özellikle üslubunu çok beğeniyorum. Hani kaynakçaları çok sınırlı. Dipnotlarda da görüyorsunuz zaten. Aslında 3-5 tane kitabın derlemesi gibi. Hani işte şey okumuş. İşte birkaç tane Osmanlı kronik okumuş. O kroniklerle birkaç yabancı şey okumuş ve birleştirmiş. Ama öyle güzel bir üslupla anlatıyor ki sanki sen yaşıyorsun o tarihi, yani orandaymışsın gibi. O yüzden beğeniyorum. Tavsiye de ederim. Eski Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kalan nesilden zaten. Kabakçı Mustafa İsyan'ın anlattığı çok güzel bir kitaptı. Felaket seneleri dediği bu 1648-1699 biliyorsunuz, 2. Viyana ile başlayan Karlofça ile biten sıkıntılı sürecimizi anlatıyor ve aşama aşama anlatımı çok güzel. Karakterleri de çok güzel anlatıyor. Yapılanları da. Tarihi simalarda birkaç tane, özellikle tarihi simanın Osmanlı tarihinden olan insanın monografisini veriyor. O da güzeldi. Buna şey diyorlardı. Portresini veriyor edebi terim olarak. Tesavir-i Rical'de de birkaç tane rical devlet görevlisinin tasvirlerini anlatıyor. Yani şuna benziyor aslında, tarihi simalara benziyor. Burada da birkaç sadrazamın şeklini, şemalini, hayatını anlatıyor. Ve ayrıyeten şurada da gene bir monografi diyebileceğimiz Ahmet Refik. 1. Viyana Muhasarası. Sadece bununla ilgili bir kitap. Yani 1. Viyana. Hani şöyle hatta hepsini de gösterirsem çok ince kitaplar aslında. Kanalda da zaten Ahmet Refik vardı. İncelemesi. O şekilde bir inceleme videosu da bunlara çekmeyi planlıyorum. Düşünüyorum. Bence iyi olur. Ay. Şimdi Hadi bismillah. en zor kısım geldi. Oo, bu tabii. Nasıl şey yapacağız? Hah, Birazcık şöyle öne doğru da çıkaralım. evet. Bu kadar. Kitaplarım var. Ne olsun? Bunu kız kardeşim yapardı bana. Böyle güya benim ilgimi çekebileceğini düşündüğü bir şeyde bana nispet yaparken benim var ben de senin, yapıyorum. benim var senin var mı? 5 yaşındayım. Böyle bana gözleri olan ayakkabı alınmıştı. Karşı Nari'de de böyle çok güzel bankacı bir kız vardı. Ben o bankacı kıza, hani o böyle işte 25-26 yaşlarında böyle işte topuklu ayakkabılarla, güzel eteklerle işe giden kıza gözlü ayakkabılarımı gösterip şeyimin nerede var? Evet. Bak benim var, senin yok. Evet, sen yaparsın aşkım, bir ikna O oldum. biraz kız çocuğu şeyi çünkü. Ben kız çocuğu şey miyim şu anda? Tamam, yapmayayım ya. Olsun, yapacağım, bana ne ya. Kitaplarım var. Bak ne kadar kitaplar. Şuraya gerçekten kaç paradır ki buraya? Burada herhalde 10.000 liradan fazla vardı, ben sana diyeyim. Bura 10.000 lira var mıdır? Yorum yapmayacağım. Bence vardır. Çünkü Hala geçtiğimiz aylardakilerin taksitlerini ödedim. çünkü şu en ince kitaplar bile 200 liranın üzerinde şu anda. Yani vardır. Tahmin ediyorum vardır. Neyse. Buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenmenizi, yorum yapmanızı, ilginizi çekebileceğini düşündüğünüz insanlarla paylaşmanızı rica ediyorum. İstirham ediyorum. Özellikle kanala üye olan arkadaşlar bunlardan hangisinin incelemesini
istiyorsa yorumlarda belirtirse muhakkak değerlendirilmeye alınacaktır diyorum. Evet. Evet sevgili yönetmenim, canım, eşim, sen ne diyorsun? Bir şey demiyorum. Allah iyilik, sağlık versin. Allah iyilik, sağlık, huzur, bereket versin. Evet. Ve herkese Kolay gelsin.